Şu anda 103. ülkem Sri Lanka'ya hoş geldiniz. İnsanlar aylık 200-250 dolar para kazanıyorlar. Günlük 8 dolara yaşamaya çalışıyorlar. Cami ul Alfar Cami. Yeah, the Central Bank of Sri Lanka. Yes. Central Bank. Yeah. Şu para 3 dolar sadece. Birazcık işte Sri Lanka'nın diğer yüzünü gösteriyoruz size. Diğer yüzü. Bu nasıl Sri Lanka? Yaşıtlarım birer birer evlenip çoluk çocuğa karışırken benim eşkal. Abi birinci izlenimini size canlı canlı göstereceğim. 10 üzerinden 9.9 tatlılar. Burada en kötü işi yapan adam bile İngilizce konuşuyor. Menüyü görüyorsunuz. 1 dolar 300 rupi yapıyor ve bizim birçok kentimizden daha temiz burası. Şu an onu söyleyebilirim. 5 liraya bira içtik. Vodka da yaklaşık 200 lira. 200 liraydı. Bu binaların sahibi kim biliyor musunuz? Benim bu sene gittiğim en uygun ülkelerden biri olabilir. Çok Şaka acayip. gibi. Çok acayip. 1 dolara gidiyorsun. İnanılmaz. En sevdiğim şey yurt dışında market gezmek. Sri Lanka'ya hoş geldiniz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Şu anda 103. ülkem Sri Lanka'ya hoş geldiniz. Şu anda Sri Lanka'nın başkenti Colombo'dayım. Maldivler'den sonra buraya uçağımıza atlayıp yaklaşık 1 saatlik bir yolculukta ulaştık. Ülkeye girerken e-vize de alabiliyorsunuz, kapıda vize de alabiliyorsunuz 60 dolar vererek. Bu ülke benim daha önce Hindistan'a falan da çok yakın olmasına rağmen hiç gelmediğim bir ülke oldu. O yüzden Maldivlere kadar gelmişken baktım biletler de çok uygun, 150 dolar. Dedim aradan da artık Sri Lanka'ya çıkarayım. Aslında tam aradan da değil, çünkü burada benim hayatım boyunca görmek istediğim özellikle o dünyaca ünlü UNESCO koruması altındaki Sigiriya bölgesi, o devasa kayalık var ya, onu görmek bir bucket listemdeydi tabiri caizse. Biz gezginlerin sürekli tuttuğu bir görmek istediğimiz listelerin içerisinde yer alan bir noktaydı. Bu gezimde de gelmişken bunu da görmek istiyorum dedim. Yola çıktık, geldik ve bugünden itibaren de güzel geçen bu seyahatimizde sizlere Sri Lanka bacağını anlatacağım. Burası da çok ilginç bir ülke olacak. Elimden geldikçe başkent Colombo'dan başlayan gezimize ülkenin diğer ünlü destinasyonlarını da size göstererek aktarmaya başlayacağım. Muhtemelen Sri Lanka bölümlerimi izledikten sonra yine ülkeye dair her şeyi biliyor olacaksınız ve sadece uçağa atlayıp Sri Lanka'ya gelip gezebiliyor olacaksınız. Bunu şimdiden garanti ederim. Hadi bakalım, sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir yeni ülkemde Sri Lanka'da keyifle gezeceğim bir yolculuk olsun. Dün Maldivlerin başkenti Male'den buraya geldik ve ilk günün yorgunluğunda bir şey çekmek istemedim. Çünkü size Maldivler'de çekim yapıp anlatırken çok yorulmuştum. Dedim biraz dinleneyim, kendime geleyim. Bir yandan da bu videoları size yayınlarken geçirdiğimiz süreç ve off vermemiz gereken günler olduğu için birazcık dinlendiğimiz kısım oldu. Bugün enerjimiz ve gençliğimiz, heyecanımız yerine şehri birlikte gezeceğiz. Ama ilk geldiğimdeki izlenimlerimi söyleyeyim. Burası Sri Lanka gibi değil. Yani başka bir Asya'nın zengin kentine gelmişim gibi hissettim. Beklentilerim çok daha başkaydı. Kaotik bir Hindistan görmeyi planlıyordum. Ama hiç de öyle olmadı. Sokaklar pırıl pırıl, çok düzenli. Kaldığımız merkezi nokta olarak geçiyormuş burası. Ve sanki bizim İstanbul'un Nişantaşı bölgesi gibi lüks kafelerin, restoranların olduğu bir muhit ve buraya gelir gelmez de kaldığımız yeri zaten gördüğümüzde biz nereye geldik dedik. O geldiğimiz yeri de size göstereyim. Hadi gelin. Sezer'le beraberiz yine. Günaydın arkadaşlar. Valla Sri Lanka bizi çok şaşırtıyor. Özellikle kaldığımız yeri görünce biz gerçekten büyülendik. Bence siz de birazdan görünce büyüleneceksiniz. İyi seyirler. Ya şuraya bakar mısınız? Bak burası salon kısmı. Şöyle adamlar bir köşe yapmışlar. Bütün ışığı alabileceğiniz. Devasa bir 3+1 burası. Şu kısım sadece bakın salon kısmı. Şu açık mutfak, bar yapmış, hatta yemek yiyeceğiniz alanda burası. Buranın ismi de Vaux diye geçiyor. Kentin tam merkezindeyiz. Neredeyse her yere yürüme mesafesinde. Biz de internetten bulduk ve çok da hoşumuza gitti. Yine gittiğim her yerde size gösterdiğim gibi. Buraya da göstereyim. Evet, bakar mısın şu zevke? Akşam yemeği yerken adam tasarımı da düşünerek keyif alacağım bir ortam yaratmış. Şurada küçük bir oda var. 2 kişilik. Burası Sezer'in odası. O da 2 kişilik. Burası da benim odam. Şöyle bakın ne kadar yüksek, pırıl pırıl ve havadar. Şurada bilgisayarımın başında çalışabiliyorum rahat rahat. Bir yeşillik ortam yaratmışlar hatta. Geniş bir yatağım. Bana ait duşum, tuvaletim. Ve burası Sri Lanka'da.
Hatta size bir şey daha göstereceğim. Biz de daha hiç görmedik, deneyimlemedik de. Orayı da görünce bana hak vereceksiniz. Kardeş biz Sri Lanka'yı böyle bilmezdik diyeceksiniz. Hadi gelin göstereyim. Ve Sri Lanka'nın diğer yüzü. Bu nasıl Sri Lanka? Bu kadar güzelini beklemiyordum. Baksanıza. Rooftop bardayız resmen şu anda. Yani binanın çatısına bir havuz kurmuşlar. Kenti böyle tepeden görerek yüzebiliyorsunuz. Her yer yeşil. Burası çünkü 6 ay özellikle çok sık yağmur yağan, 6 ayda az yağmur yağan bir dönemi. Az yağan yağmur döneminde şu an başladı. Kasım'dan Nisan'a kadar özellikle bizim bulunduğumuz taraf, kırı tarafı çok daha iyi olurmuş. Deniz yüksekliğinden ve hava şartlarından. Sonra Nisan'dan sonra da diğer tarafı iyi olurmuş. Bunu dün bir tanıştığımız arkadaştan öğrendik. Abi görüyor musunuz gökdelenleri? Bir tarafta milyon dolarlık gökdelenler var. Bir tarafta da bu ülkede insanlar 250 dolara aylık yaşamaya çalışacak. Göstereceğim size. Şurası da Hint Okyanusu. Biz aslında Hindistan'ın güneyinde bir göz şeklinde bir adadayız. Hatta buraya Hindistan'ın gözyaşı derler. Öyle bir kaç yerde okumuştum. Devasa bir metropol, 6 milyon kişi yaşıyor ve bugünden itibaren de şöyle size iki yüzünü göstererek kenti gezmeye başlayalım hadi. Hadi bakalım çıkışlar yapıldı. Hello. Abi birinci izlenimimi size canlı canlı göstereceğim. Yani 10 üzerinden 9.9 tatlılar insanlar. Çok. Ya Fark hepsi ettin mi? İngilizce konuşuyor. Müthiş bir şey ya. Şu Bak- adamı göster. bak şimdi Sanat bak. bizim adam ya. Sanat, how are you? I'm great. Everything is good so far, so good. How are you? Good, perfect. Everything good. Thank you very much. We are having a small trip in the Colombo, in downtown. Take care, okay? Thank you. Bye bye. Okay, thank you. Thanks mate, bye bye. Ama arkadaki adam da kafasında sallıyor ya. Böyle selam verme. Hani Hindistan'da hep mesela şey vardır böyle sallarlar ya kafalarında. Bunu birçok Hint filminde de görmüşsünüzdür. Burada da aynı şey geçerli. Sri Lanka Hindistan gibi bir ülke değil. Bir kere Budist, Hindistan Hindu. %70'i bu ülkenin Budist inancına sahip. Katolikler, Müslümanlar da var. Ama bu kültür, şu kafayı sallama kültürü buraya da geçmiş bir şekilde. Aynı, genler aynı çünkü, kodlar aynı. Çıktık, bir güzel bir kahvaltıyla güne başlayalım diyoruz. Sri Lanka'yı anlamanız için size çok güzel bir kare göstermek istiyorum. Avatar filmindeki banyan ağaçlarından esinlenerek hani gördüğünüz o görsel şölen var ya, işte onların büyük bir çoğunluğu tropikal iklimin hakim olduğu ülkelerden esinlenilmiş. O ağaçlardan bir tanesi. Şöyle bir döner kavşağın ortasında bütün böyle yolu kaplamış. Ne kadar güzel değil mi? Üzerinde de bir dünya leylek var. Leylekler yaşıyor. Bizim kaldığımız ev şurasıydı. Şu şekilde yazılıyor. Wax Park Street diye. Sokağa indik. Dolaşa dolaşa gidiyoruz. Burada ilk gün geldiğimizde ilginç bir şey fark ettik. Hemen bak çıktığınızda şu Nikki Cafe Franchise falan yazıyor ya. Burası böyle yeni yapılmış. Zenginlerin takıldıkları bölgeymiş. Yemekler falan da oldukça pahalı oluyor burada. Biz şurada falan yemek yedik. Orta karar Yunan restoranıydı. Çok pahalı kardeşim burası ya. 60 euro verdik. Aynen. Şaşırdık hatta. Sonra öğrendik ki burası sadece zenginlerin geldiği. Akşam oturduğumuzda falan fark etmiştik kıyafetleri, gelen abileri falan. O yüzden hani burası zengin yüzlü Sri Lanka'nın. Lakin hani şeyi temiz ya, sokaklara falan baksana pırıl pırıl. Ama Hiç biraz bekler misin? Çok pırıl pırıl ama biraz bir koku var. Koku. Kanalizasyon. Büyük ihtimal çöp düşmüş bir yere, onun kokusu ya. Ya yok be, çöp arabası var ondan. Ha ondan. Yoksa tamam. bu kadar kokmuyor. Yok bu kadar kokmuyor. O da çok pis kokuyor ama. Buralarda en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Bütün sokaklarda böyle yemyeşil ağaçları görürsünüz. Bunu Malezya'da da gösterdim, Singapur'da, Tayland'da. Yani ekvatora indikçe yeşili şehrin içinde de görebiliyorsunuz. Çünkü sürekli yağmur yağıyor ve bunu iyi koruyorlar. Sahip çıkıyorlar. Oğlum ben çok şaşırdım Sezer, biliyor musun? Böyle bir kesinlikle... Burada trafik bir de soldan İngiliz usulü. Çok keyifli oğlum burada yaşama, yürümesi. Çok sokaklarda çok güzel. Baksana kriket oynuyorlar herkesin içinde. Hindistan'da da böyle oynuyorlardı. Futboldan çok böyle sporlar vardı. Aynısı Sri Lanka'da da geçerli. Baksanıza. Hatta bununla ilgili bir tane film var kankam. He. Hintlilerin Bollywood filmi. Kriketle ilgili izlesinler onu. Çok güzel. Şah Rukh Khan oynuyor orada. Güzel film bayağı. Adını hatırlamıyor musun?
Yok ya. Adını hatırlamıyorsan kanalındaki insanların kafasını niye karıştırdın? Şahrukhan Cricket Movie yazıyor. Çıkacak. Olsun, en azından öneridir. Böyle bir manzara da var. Şimdi güneş açtı. Fark ettiyseniz renkler de bir başka oldu. Karşıdaki lotus çiçeğine benzetilen gökdelen Güneydoğu Asya'nın en yüksek aslında kulesi. Oraya da çıkarız şehri tepeden görmek için. Bak leyleklere bak, pelikanmış onlar. Şu ağaçların üstünde yaşıyorlar. Gördün mü? Gördüm, çok güzeller. Güzel haber getirirler. İnşallah bize de gelirler. Amin. Bu arada onun içinde 360 restoran da varmış. Komple görebiliyor musun şeyleri? Akşamüstü de oradan şehri görelim. Belki gidebiliriz, evet. Biz bir plan yapmadık. Rastgele geçiyoruz. Çünkü Maldivler'de o kadar yatmaya alışmışız ki burada plan yapasımız gelmedi. Hani kervan yolda dizilir misali. Takıla takıla gidiyoruz. Ama bakar mısınız? Gerçekten bizim birçok kentimizden daha temiz burası. Şu an onu söyleyebilirim. Ankara gibi. Evet. Değil mi? Hani böyle Ankara'da çok temiz, şehir evet. Gibi. Güzel bayağı. Burayı bizim kaldığımız yerde araştırırken önermişler. Green diye bir lüks bölgenin, mahallenin önünde bir kafe. Do you speak English? Ay. Hem çok şık hem de çok serin. Bedenim serinledi resmen. Çok güzel bir yere benziyor. Tertemiz. Bak menüyü görüyorsunuz. 1 dolar 300 rupi yapıyor ve yaklaşık 5 dolara 6 dolara bu kadar şık bir yerde bir şeyler yiyebiliyorsunuz. Ben şu bagel'dan söyleyeceğim. Bizdeki simite benziyor ve ne zaman bunu yesem asla aç kalmıyorum. Garanti. Bakalım tadı nasılmış. Abi YouTube'u öyle iyi biliyor ki dünya artık. Çektiğimizi anlayan herkes YouTuber olduğumuzu anlıyor, biliyor musunuz? Çok şaşırıyorum. Ve istisnasız hepsi kanalımızı sorup abone oluyor. Bagel'ım geldi. Şöyle bir şey. Bildiğiniz simitimsi ekmek, daha doğrusu. İçine de yeşillikler ve somon, bir de krema gibi bir şey yapıyor. 10 numara. Bakalım tadı nasılmış. Pancar seviyor musun? Pancarlı. İyi mi? Beklentilerimin çok üstünde. Enerjiyi alıyoruz ve şehri gezmeye başlıyoruz. Bak şöyle bir yer buldum. Elevate by Jetwing diye. Ya bir şey söyleyeyim, bak bir şey itiraf edeceğim size. Çok tatlı insanlar. İnternette Türkçe kaynak yok. Gerçekten bu konuda çok fakiriz ya. Yani bunları ben yazıyordum daha çok. Sonra Biz Evde Yokuz vardı, Gezi Manya vardı. Bu arkadaşlar yazıyorlar hep bu sitelerde ama daha zengin olmak lazım bu içerik konusunda. Çünkü insanlarımız bunu bir meslek olarak yapmıyorlar. Daha çok turistik olarak gelip yaşayıp geçiyorlar. Dijital pazarlamayı iyi kullanmak lazım. Ben mesela dünyayı gezmeyi bu bloglar sayesinde öğrenmiştim. Ben de Ve aynı şey. yok Türkçe yok yani, bak ne kadar zorlanıyor. Hep İngilizceden buluyorum. Ama bir hayalin peşinde diye bir çocuk vardı zamanında. Seversiniz. Roma'yı öyle gezdik. Roma'yı öyle gezdik. 2019 yılı. Fanıyım arkadaşlar o dönemde. Bak fanı olunca nasıl çevirdi bana kamerayı. Dedim ki benim Roma'yı gezmem lazım. Ne yapacağım, ne edeceğim, işte otobüs durağından nereden bineceğim falan. Adam nokta atışı yazmış. Her şeyi de böyle tık 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 biletin fiyatına kadar yazmıştım. Sağ olasın, senin sayende 2 gün Roma'yı çok iyi gezdim. Peki şimdi siz de Roma'yı, Phuket'i, Bali'yi gezmek ister misiniz? Tabii ki de gezmek isterler. Beni de gezdirin.com'da. Biz yeni bir platform kurduk. Bundan sonra siz de bizim gittiğimiz şehirleri, ülkeleri gezebiliyor olacaksınız. Sadece bir kahve parasıyla yaklaşık olarak da bu hazırladığımız içerikleri alabileceksiniz. Parasız da yapabilirdik ama arkada çok büyük bir ekip, bir emek var. Bunu yapmazsak sistem dönmeyecek, yürümeyecek. Bizim de tek hayalimiz dünyayı rahat gezebilmek. İnanın sosyal medyadan sadece para kazanıp dünyayı gezmek çok zor. Çok. Ve her geçen gün çok pahalı. Bir şeyler de yapmamız gerekiyordu. Bu süreçte bizi desteklemek isterseniz açıklamaya zaten Beni de Gezdirin'i bırakacağım. Oradan bütün gittiğimiz şehirlerin ve ülkelerin gezi rehberlerini indirip Site üzerinden Site direkt üzerinden gelecekler, üyelik açacaklar. Üyelik açtıktan sonra panele girdikten sonra tek tek böyle çektiğimiz videonun anlatım kısmı, işte e-siminden vizesinden, yeme konaklaması, içmeden her şeyi yazacağız ya. Yani şiir gibi yaptık. Ya ben daha çok yazan kısımdayım. Sezer de pazarlayan kısımda. Aynen, gösteren kısmında, pazarlayan Gösteren kısmında. O yüzden bu seyahatlerin bir parçası olmak istiyorsanız Beni de Gezdirinden bakarsınız. Destekleriniz bizim için çok önemli. Çok önemli arkadaşlar. Yani bu zamana kadar Deniz yap arkandayız hadi aslanlarım diyordunuz. Yaptık, sıra sizde. İnşallah sizlere de rehber oluruz aynı zamanda diyerekten bağlamış olduk. Aynen öyle. Beni de gezdirinle beraber gezelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yok daha kapatmıyoruz. Daha kapatmıyor. Daha şimdi yeni Bir başlıyoruz. sonraki durakta görüşürüz. Hadi. Yukarıya çıkacağız. 39. kattaymış. Asansörle ulaşacağız. Şehri tepeden izleyeceğiz. 29. kata çıkacağız.
Bu gökdelenin en tepe noktasındayız. Hadi bakalım. Birkaç fotoğraf gördüm. Çok güzel görünüyor. Allah Evet. Allah. Bana Sezer'e sürpriz oldu ha. Nereye gidiyorsun dedim. ne yaparsan sürpriz yapmayı severim. Evet. Hello. Adamlar şimdi 29'a çıkarttı. Buradan bir daha bir asansöre biniyormuşuz. Yukarıya çıkacakmışız. Ayrı asansöre çıkılıyor. Aynen. Adam bizi almadı. Yemek, öğle yemeği set menü şeklinde mi çalışıyorlar? Bir şey söyledi. Çekelim be abi dedik. Bir bakacağız, belki akşam geliriz. Abi bize bir ver ya. Abi kaç bin kişi bekliyor şu an. İnsanlara gösterelim. Oo Sezer. Çok şıkmış be. Baksana. Abi bunları bir şekilde gittiğim yerlerde bulabiliyorum. Hani çok hoşuma gidiyor. He evet ya da geçer ya. Vay. Kentin manzarasını buradan güzel görebiliyormuşuz. Şimdi içeride böyle şıkta biri. Oğlum burası başka bir diyar oldu ya. Yani arkadaşlar bakın. Burada ne masalar var ne lüks yerler var. Ama bu ülkede insanlar aylık 200-250 dolar para kazanıyorlar. Günlük 8 dolara yaşamaya çalışıyorlar. Hatta benim size sabah gösterdiğim adam resepsiyonda yatıp yaşıyor biliyor musunuz? Yani çok zor şartlarda. Dışarı çıkabiliyorsun. Thank you so much. Ya o yüzden bu Sri Lanka'nın diğer zengin yüzü. Bak ikimiz aynı anda video çekiyoruz. İki YouTuber nasıl aynı anda video çeker? Bak şimdi. Bak burası Beira Gölü olarak biliniyor. Şurası da size söylediğim o kule. Bir ilginç yer daha göstereyim. Şu taraf var ya bak, burası da yapaymış. Aynı Dubai'deki gibi bir yatırımcı gelmiş. Buraya yatırım yapılıyormuş. Metropol, burada marinalar ve restoranlar kuracaklarmış, oteller. Şimdi diyeceksiniz ki bu kentte bir dünya gökdelen var. Para da belli yatırımlar yapılıyor. Bu adamlar kim? İşte size bugün bunu da birazcık gezerken anlatacağım. Yani Sri Lanka son 5 yılda nasıl hızlı değişiyor? Birazcık yaptığım araştırmalara göre size bunu aktarmak istiyorum. Hadi aşağı inelim. Tamam, güneş geri geldiyse çekimler daha güzel çıkmaya başlar. Ülkenin %71'i Budist. Budizmin buraya Hindistan'dan getirildiği ve aslında ülkeyi kuranlar da Hintliler bu arada. Aynı zamanda Araplar da var. Hindistan'dan buraya geliyorlar. Hinduizm var orada aslında ya. Oradaki Budizmi buraya getiriyorlar. Ve insanların şu an %71'i de hala günümüzde Budist olarak yaşıyor. Buda'nın öğretilerine inanıyorlar. Ama takdir edersiniz Buda'nın öğretilerinin aslında yani Budizmin çıktığı yer Güneydoğu Asya eyvallah ama hepsi sahipleniyor Buda'yı. Tayland'a gidiyorsun, buradan çıktı Aynen. diyor. Az önce sordum. Deniz dedim bu Buda nerede dedim. O dedi Tayland. Ama dedi Vietnam da kabul ediyor dedi. Sorsak başka yerde kabul edecek. Hatta bunların çok kutsal Buda'nın bir dişi var. Bildiğin dişi adamın. Öğretilerine şimdi kabullenmişler ya, fiziki olarak da bir dişi kalmış geride. Onu da Sri Lanka'nın ortasında bir tapınakta tutuyorlarmış. Sadece 2 saniye görebiliyormuşsun ziyarete gittiğinde. Bir de büyük bir sıra oluyormuş. Çok, 100 saatlerce metre, 200 bekliyorsun. metre sıra oluyormuş. Öyle bir dini aşkları var. Aynı Kuzey Tayland'daki Chiang Mai'de de mesela oranın tapınakları meşhurdur ve hacca gelirler. Orada da mesela çıldırırlar Buda'ya. Burada da işte aynı dini inanç geçerli. Şimdi şehirdeki en ünlü tapınağa geldik. Ya olsun. Bizi biraz önce biri Kataküllü'ye getirmeye çalıştı da yemedik. Biz Fethiye'de yaşıyoruz kardeş, turizmin içinde dedik. Yer mi Anadolu çocuğu? Önce part time diyor, sonra şey diyor, ben burada çalışıyorum, gelin diyor, bir şeyler diyor. Olsun, herkes ekmeğinde ya, sorun yok. Terlikleri çıkaracağız. Yanına ayak gireceğiz yine her zamanki gibi. Şöyle koyalım, sen de yanıma koy. Hadi girelim bakalım. Kaç paraymış? Şu para 3 dolar sadece. Yani 1 dolar 300'e geliyor. 1,5 dolar kişi başı. Öyle miymiş? Evet. Ha, iyi Paramızı bari. verdik. Biletimizi aldık. Ganga Ramaya. Gangaramaya. Şimdi bak içeriye girdik. Tapınaktayız. İçeriye girdiğimizde şurada yine Buda var. Burada da dualarını ediyorlar. Burada da ortada işte her Budist tapınağında olduğu gibi tabi para atacağınız bağış noktaları da var ve dua noktaları var. Buda'nın ibadet ettiği pozisyonlar vardır, böyle parmaklarını tuttuğunuz. Şimdi bunların ben anlamlarını çok bilmiyorum. Bunda daha meraklı olan ve bilenler varsa söylesin. Ama genel olarak hani Bangkok'ta da sizi birçok kez böyle tapınaklara götürmüştüm. Oturuş pozisyonlarını hatırlarsınız. Hepsinin bir aslında anlamı var. Meditasyon yaparken çok bu hareketleri kullanırlar. Biraz kısık sesle konuşuyorum. Tapınağın içerisine giriliyormuş şuradan. Bu bölümde altınlarla kaplı olduğunu düşündüğüm, dışındakiler değil, içindekiler bir alan var. Camların içerisinde insanlar etrafına gelip dua ediyorlar.
dua noktaları gibi düşünün. Burası da ana tapınağın iç kısmı. Yine burada da bakın küçük küçük Buda heykelleri var. Bütün aslında Budizm inancındaki benzer mabetlerden bir tanesini görüyorsunuz. Budizmle ilgili sizlere onlarca bölümü Tayland'da, Vietnam'da, Laos'ta, Kamboçya'da yaptım, anlattım. Onları izlemediyseniz zaten bu Güneydoğu Asya'nın en yaygın dini olan Budizmi anlayamazsınız. Ama temelinde çok zengin bir kralın çocuğu olan Nepal'de doğan birisi Buda. Göklerden indiğine inanılan bir peygamber ya da Tanrı'nın göndermiş olduğu kitabı olan birisi değil. Daha çok hayatı 8 aşamada ve temelinde de acı odaklı ve ızdırap odaklı yaşamaya çalışan aslında özünde bir birey. Ama dünya farkındalığına varmak için kendini cezalandıran ve aydınlanmayı da bir ağaç altında yaşayıp bundan sonraki öğretilerini insanlara yaydığına inanılan bir kişi. Günümüzde de Budizmin aslında temeli göklerden inilen Allah'ın göndermiş olduğu bir kitap vesaire ya da bir elçi değil. Tamamen meditasyon ve felsefelerle insanlara verdiği öğüt ve öğretilerin öğrenilmiş, yayılmış hali. Bunu da Güneydoğu Asya'nın her yerinde görürsünüz. Gelmeden önce de Budizmle ilgili biraz araştırma yapmanızı öneririm. Gelmişken bu konuya da değinmeden Sri Lanka'ya giriş yapılmazdı. Çünkü bu ülkenin de temellerinde, gülümseyen insanların temelinde Budizmin etkisini çok göreceğiz. İyi bağladım. Teşekkürler. Tapınağın karşısında bir de park var. Ha, bu bilet de buraya da giriliyormuş. Aynı biletle girebiliyoruz. Shoe remove. Ha, same. Okay. Yine terlikleri çıkarttık. Böyle var ya, serseri mayın berduş gibi gezmeyi çok seviyorum, biliyor musunuz? Özlemişim. Bana bir yerde durmak iyi gelmiyor. Ya da aynı şeyleri yapmak, aynı insanlarla zaman geçirmek, Sezer hariç. Sıkılıyorum ya. Şu olayı seviyorum. Ben herhalde kesin hayatım boyunca evlenemeyeceğim de. Birine de bağlı kalamayacağım. Şu gezilerde de bunu öğreniyorum. Kendimi çözdüm artık yani bu konuda. Zihni yönetmeyi öğreniyorum. Budizm'deki gibi. Öğretiler ve sözler bizi bir süre sonra insanın zihnini değiştirebiliyor arkadaşlar. O yüzden okumanızı öneririm. Bir de size bir kitap önermek istiyorum. Bir ekonomik tetikçinin itirafları diye 3 ciltlik bir dünyayı anlamanız için ekonomi anlamında vizyon kazandıracak bir kitaptır. Özellikle ailelere, eğer hani daha çok küçük değillerse, birazcık böyle ortaokul falan bitmişse, lise düzeyindeki, üniversite düzeyindeki çocuklarına da okutmanızı öneririm. Neden? Şimdi arkamda gördüğünüz bütün kentleri görüyor musunuz? Her yerde gökdelenler var. Milyon dolarlık binalar, Marriott'lar, Shangri-La'lar, Hilton'lar var. Böyle kentin ortasında, onların Central Park'ı gibi bir yerde. Bu binaların sahibi kim biliyor musunuz? Çin. Ülkedeki yatırımların %80'ini Çinliler yapıyor. Keza Güneydoğu Asya'da en büyük yatırım yapılan diğer ülkede hatırladığım kadarıyla Laos'tu. Bundan 7-8 sene önce görmüştüm. Demiştim ki ya bu Çinliler dünyanın her yerinde olacaklar. Afrika'ya gidiyorsun, Çin var. Orta Amerika'ya gidiyorsun, Çin var. Keza Amerika zaten her yerde. Niye bunu söylüyorum? İşte buraların kaymağını yiyen, bu insanları 200-300 dolara çalıştırıp asıl parayı vuran ülke buranın Çin'miş. Yani bu insanların hiçbirisi ne bu gökdelenlerde yaşayabilir ne de para kazanabilir. 200-300 dolara yaşamak zorundadırlar. İşte size o bahsettiğim kitabı okursanız dünyadaki senaryoları daha iyi görebilirsiniz. Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok güzel sistemler kurup insanların canlarını alıyor kapitalizm ve gerçekten son yıllarda bunu her yerde hissetmeye başladık. Herkes ne ev dahi alamayacak duruma geldi. Dünyanın her yerinde neredeyse bu var. Sosyal bir devlet değilse. Ve bunun temellerinde de işte bu sermayeyi iyi yöneten zengin ülkeler var. 2 numarada burası için Hindistan'mış. O yüzden buralara geldiğinizde bu iki ülkenin çok ciddi etkisini görebiliyorsunuz. Hem kültürel anlamda hem ekonomik anlamda. O kadar sıcak ki şu an beynimiz resmen yanıyor, sıcaktan eridik. Şurada bir serinleyelim diyoruz. Bir alışveriş merkezi gibi bir yer var. Yukarıda Marriott'ın falan otelleri var. Hadi koşalım. Her yerde tuk-tukla ulaşımınızı sağlayabiliyorsunuz burada. 1 dolar vererek 5-10 dakika uzaklıktaki yere götürüyorlar. Yani dünyadaki en ucuz ulaşım yeri olabilir değil mi? Bir de adamla ısrarla pazarlık ediyor, sonra hesaplıyoruz 30 lira. Onu diyoruz, ne yapıyorsun? Maldivler'deydik, Dubai'deydik, ağlamıyorduk, şimdi ağlıyoruz. Dün 5 liraya için pazarlık yaptık, sonra baktık birbirimize, dedik ki ya ne yapıyoruz diye. İnsan bir farkına varamıyor. Paraları çok gibi görünüyor ama çok değersiz. Şuraya bak.
Allah'ım ya. Şu bosslar bilmem ne ya. Hugo Boss'ların başladığı yerden ne bekliyorsun? Kapital yine. Şurada Mac'in falan şeyleri var. Güzellik eşyaları. Gece kulübü olan yer. Yukarıda bir gece kulübü vardı evet. Ha, aynen kaldık orada sports bar arkadaşlar. Aynı Amerikan stil bir de canlı konser de oldu. Bir tane band geldi. Çok zevk aldık. Bir de içki o kadar ucuzdu ki 85 liraya bira içtik. Vodka da yaklaşık 200 lira. 200 liraydı ama işte servis parası %10 alıyorlar. Tax alıyorlar bir de. Onunla bayağı pahalıya geliyor. İçkiden daha pahalıya geldi. Evet. Burada öyle bir şey var ama biz en lüks yerine gelmişiz. Tabii canım burası ucuz. Bunların yerel yemeklerini yesek belki $1'dan aşağı ödeyeceğiz. Öyle tabii canım. Öyle. Muhtemelen. Birazcık işte Sri Lanka'nın diğer yüzünü gösteriyoruz size. Zamanla gerçek yüzünü görmeye başlayacaksınız. Soluklanmak istiyoruz. Çok sıcak. İçeride şimdi bir market bulduk. Food hall gibi bir yer. Bakınıyoruz. En sevdiğim şey yurt dışında market gezmek. Şuraya bak. Her şey İngilizce. Çünkü ülkedeki insanlar 11. sınıfa kadar İngilizce ders alıyor. Biz de alıyoruz ama bizde konuşan yok. Gençlerimiz konuşamıyor mesela. Burada konuşuyorlar abi. Burada en kötü işi yapan adam bile İngilizce konuşuyor. 2 günde bunu gördük. Şimdi bizim ilk geldiğimiz gün havalimanında para bozdurduk. Hatta havalimanından sim kart almıştık. 100 GB sim karta da $10 falan vermiştik. Çok ucuzdu. Diyalog diye bir şirket var. En iyi de o çekiyormuş. Sonra gittik para bozdurduk dedim ya. Bunun bir de 5000'i var şu paranın. O $15 denk geliyor. Bu elimdeki de $3 denk geliyor yaklaşık olarak. Hatta en küçük paraları böyle 50'ler 20'ler var. Bunların neredeyse hiçbir değeri yok. Bizdeki 3 lira 5 lira gibi düşünün. Ama böyle hani örnek vereyim 100 görüyorsunuz ya şurada. Bu 100 sadece 10 TL falan. Ama bunda da bir şey alabiliyorsunuz bu ülkede. Bununla beraber bütün paraların üstünde bir kuş motifi, hayvan motifi var. Zaten burası yemyeşil bir ülke. Çatıya çıktığımızda size şöyle bir göstermiştim ya, sonsuz bir yeşillik var. Kentin içinde de hissediyorsunuz. Okyanusun kenarında olduğumuz için de her yerde dünyanın dört bir yanında size anlattığım gibi balıklar var. Bak, sardalyalar bizdeki mırmırlara benziyor. Kolyoz var, kalamarlar var, karidesler var. Kilosu 6 dolar kilosu karides. Ucuz. Bedava. Bali'de de öyleydi. Bayağı ucuzdu. Bu da ucuz. Ve biz şehrin en lüks yerindeyiz. Ya zaten biz bunu anlamıştık. Ülke gerçekten bedavadan biraz pahalı. Şöyle bir marketi gezelim. Bak şurada dana etler var. Mesela 100 gramı 360'mış. Yani 100 gramını $1, kilosu $10'a geliyor steaklerin bile. Şu etlerin. Oha çok ucuz lan. Genelde Asya'da et çok pahalı olurdu. Çok uygun. Süt, peynir, et oldukça uygunmuş. Şimdi biz de girince şaşırmaya başladık. Benim bu sene gittiğim en uygun ülkelerden biri olabilir. Bu ülkelerin hemen hemen hepsinde palmiye yağı kullanırlar. Çok uygundur. Çok kolay arazilerinde ürettikleri için. Ve en değerli yağ da zeytinyağıdır. Küçücük bir zeytinyağı $10 falan geliyor arkadaşlar. Minicik bak, elim kadar. O yüzden zeytinyağını sadece en lüks yerlerde bulabiliyorsunuz. Aradığınız her şey marketin içerisinde var. Bizde ne varsa bunlarda da varmış. Kapital artık dünyanın her yerinde olduğu için, para olduğu müddetçe dünyada hepsi, ne diyorum. Bu benim 103. ülkemin yorumu olsun. Her şeyi alabilirsiniz. Artık hani eskidenmiş o. Burada şu yok, şurada bu yok. Dünyanın her yerinde neredeyse gittiğim, markette gördüm, rezidansta gördüm, lükste gördüm. Bir şekilde parayı oraya, sermayeyi ulaştırmışlar. Mesela bak, burada bir su alacağız. Şu su 130'a denk geliyor. Yani 30-40 sent falan dolar olarak baktığınızda. En pahalı şeyi bulduk. Sezer gel. Elma mı? Elma. 100 gramı bak bu. Bu 200. Ama bunun 100 gramı. Tabii o da 100 gramı. Nasıl? 100 gramı olsun. Tamam, bunun kilosu $1. Tabii. O Elmanın para. kilosu 7-8. Çok var. Elmadan uzak durun arkadaşlar. Buraya Bu gelince- küçük bir zaten meyve. Sezer, üzümün de kilosu $10-12 falan geliyor. Keza portakal da $6-7. Zaten şu mandalinden gram lezzet beklemiyorum. Nerede bizim o Fethiye'nin mandalinleri? 2 yıldır mandalin yiyemiyorum. Hep baharda. Ben sana yurt mandalini dışındayız. nerede yedireceğim? Nerede? Sığacık'ta bizim oraya geleceksin. Bak mandalina bahçesi zaten bizim ev. Çok güzel. Sanki kendi evine gidiyorlar. Sanki anlatıyor. 835 lira kilosu. 100 gramı kankam. Tamam bize göre $3. Onunla çarpıyor 835'i buluyorum işte. Vay be. Çünkü 1 lira mı ya bu? 100 gram onunla çarpıyor. Ben onu biraz önce çözdüm yani. Matematik müthiş. Vay be, kayısıdır,
fındıktır, cevizdir. Buradaki bir adamın bunu yeme ihtimali yok. Öyle bir şans yok. Belki var ya tadını bile bilmiyordur. Aramıyordur da belki de bu arada. Bence de aramıyorlar. Çünkü çok az satılıyor zaten baksana. Sonuçta bilmediğin bir şeyden, haberin olmadığın bir şey aramazsın ya. Zeytinyağı kesinlikle bilmiyorlar. Tuktuklar diyarına hoş geldiniz. Sonuçta burada takside var, Uber'de var ama bizim en çok sevdiğimiz şey böyle Asya ülkelerinde tuktukla gezmek. Uber'de istersen tuktukla çağırabiliyorsun. Normalde 40 dakika yürüyeceğimiz bir yer, sadece ödeyeceğimiz para 285. Çok Şaka acayip. gibi. Çok acayip. 1 dolara gidiyorsun. İnanılmaz. İsterseniz araçla çağırabilirsiniz. Araç çağırırsak da 2 dolar. Ya dünyanın hangi ülkesinde Uber'le bir yerden bir yere 40 dakika yürüme mesafesi olan yere sadece 2 dolarla gidebilirsiniz. Sri Lanka dışında hiçbir yerde görmedim. Hadi gidelim. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.